Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar yeni videoma. Bu videoda böyle çok sevdiğim bu Granny Square yani hanım dilendi bey beğendi motifleriyle ördüğüm projelerden örnekler sunacağım. Evet, bu motif artan ipleri değerlendirmek için çok ideal bir motif biliyorsunuz. Böyle en ufacık minicik ipleri bile değerlendirmek için kullanabiliyoruz bu motifle. Evet, şimdi videoda çeşitli projeler yer alacak. Toplam 36 tane proje sizi bekliyor. Bu projelerin birkaç tanesi hariç hepsinin videosu var kanalımda. Bunların gösterim sırasına göre, proje numaralarına göre video linklerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan dilediğiniz projeyi seçip direkt videosuna ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi başlayalım. Çeşitli önce battaniyeler, sonra giysiler, sonra giysi aksesuarları ve ev aksesuarları şeklinde sıralayacağım projeleri. Evet, şimdi battaniyelerden başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk projemiz böyle klasik hanım dilendi bey beğendi motifleriyle ördüğüm battaniye. Ben bunu tek kişilik bir battaniye olarak ördüm ama sanırım büyüterek çift kişilik haline getireceğim. Çok tatlı bir model. Evet, şöyle etek ucuna da şu şekilde çalışma yapmıştım. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi bu motif böyle bakın en ufak iplikleri bile değerlendirmek için çok ideal bir model. Küçücük iplerimiz bile böyle değerleniyor. Çok güzel projeler ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar, ikinci projemizde böyle bir battaniye. Bu da hanım dilendi bey beğendi motifinin yuvarlak versiyonu. Böyle önce yuvarlak olarak örüyoruz, sonra kare haline getiriyoruz. Yapılış videosu var kanalımda. Bunu da böyle tek kişilik battaniye olarak örmüştüm. Bunu da belki büyütebilirim. Şöyle göstereyim. Evet, bu da çok sevdiğim bir model. Evet, şimdi giysi projelerine geldik arkadaşlar. Granny Square hanım dilendi bey beğendi motifleriyle ördüğüm giysi projelerinden bahsedeceğim. Şöyle bir kapüşonlu hırka ördüm. Kotlarla giyilebilmesi için daha çok böyle denim rengi ağırlıklı çalıştım. Evet, bu şekilde hiç yaka oyuntusu yapmadan dümdüz gövdeyi iki motif halinde örerek yapıyoruz. Şu ön kısmına da şu şekilde bir pat ekliyorum. Oradan yaka genişliği, yaka oyukluğu vermiş oluyorum. Hem de beden genişlemiş oluyor. Böyle kapüşonu da şuradan şu gövdenin devam eden kısmı oraya direkt motifleri ekleyerek 4 tane motif bakın kapüşonda 1 2 3 ve 4 motif var şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle hırkayı daha yakından göstereyim. Bu şekilde bir iki motif, bir de yarım motif şeklinde bir gövdesi var. Evet, kolda iki motif genişliğinde, hiç yaka oyuntusu yapmadan dümdüz motifle devam ediyoruz. Yaka oyuntusunu buradan yapıyoruz. Şuradan itibaren yaptım ön patla. Evet, bu yakadan itibaren direkt şuraya kapşon geçiyor.
4 motiften bir motif şurada serbest bıraktığımız ön parçanın motifine ekleniyor. Diğer 2 motif arkaya ekleniyor ve diğer motif de yine öbür ön parçanın üstüne ekleniyor. Sonra üstüne bir sıra daha aynı şekilde 1, 2, 3, 4 motif ekleniyor. Tepede ise şöyle 1,5 motif. Şöyle yandan göstereyim. Bu kapşonun çok güzel olmasını sağlıyor. Buraya da birer motif yapsaydık böyle bir sivrilik olacaktı. Onun yerine şöyle bir motifi böyle örüp şu tarafa dikiyoruz. Yani yarım motif oluyor. Kapşonun yandan görünüşü böyle. Öbür motifin devamı şurada bakın. Eklenme bu şekilde. Bu kapşon modeli çok güzel. Evet, bu hırkada böyle bir hırka. Evet, ikinci projemizde böyle mini bir crop hırka projesi. Yapımı oldukça kolay. Böyle 1-2 gün içinde bitebilecek bir proje. Böyle etek ucuna iki yana yırtmaç yaptım. Kol ucuna da aynı şekilde böyle yırtmaç yaptım. Oldukça modern ve şık duruyor. Evet, üçüncü projemiz böyle bir plaj elbisesi. Bunu kızım için örmüştüm. Çok severek kullanıyor. Evet, şile bezi kumaşla birlikte bu şekilde örgü motiften cebi var. Böyle çok tatlı bir elbise oldu. Evet, dördüncü projemiz böyle bir gömlekten bluz yapımı. Eşimin kullanmadığı bir gömleği yeniledim. Böyle kendime bluz yaptım. Bu motifler özellikle giysi yenilemelerinde de çok kullanışlı oluyor. Evet, bu şekilde. Evet, altıncı projemizde böyle robası tamamen Granny Square motiflerden oluşuyor. Böyle kolları kısa, yani truva kolda tatlı bir hırka. Evet, arkadan görünümü de böyle. Arkasında da tamamen robada motifleri kullandım. Çok tatlı bir hırka oldu. Yedinci sırada bu proje var arkadaşlar. Böyle kısa kollu yazlık koton iplerle örmüştüm. Motifleri böyle düz motif ve renkli olacak şekilde yerleştirdim. Bu hırkanın maalesef videosu yok ama yapmak istersiniz diye motiflerin yerleşim şablonunu çıkardım. Böyle takma kollu falan çok güzel oldu. Şimdi o şablona bakalım. Evet, motiflerin yerleşim şablonu böyle arkadaşlar. Gövde birleşik olarak örülüyor. Kol bu şekilde. Yakada bir üçgen motif var. Bir de şöyle hafif yarım motif var. Dilerseniz tabi uzun kollu da yapabilirsiniz bu şekilde. Evet, böyle ekran çıktısı alabilirsiniz. Evet, dokuzuncu projemiz böyle salaş bir şal arkadaşlar. Ben bu şalı çok severek kullanıyorum. Bu kısmı normal şal şeklinde bakın. Bir böyle iğneyle broşla tutturuyoruz. Şal tokasıyla. Şöyle bir tarafında da kolu var. Yani tek kollu bir şal. Evet, bu da aynı kare motiflerle yaptığım bir çalışma. Evet, dokuzuncu sırada böyle yine aynı motiflerle artan ipleri değerlendirerek yaptığım bu şal var. Bu motif gerçekten şal modellerinde de çok kullanışlı oluyor. Evet, arkası da bu şekilde. Evet arkadaşlar, sırada 10. projemiz var. Bu minnoş bebek takımı çok tatlı, 1-1,5 yaş arası için yapmıştım. Şapkası, patikleri, hırkası böyle çok güzel bir takım oldu. Evet, 11. projemiz bu geri dönüşüm ceketi. Bu tamamıyla geri dönüşümden oluşuyor arkadaşlar. Kolları eski bir hırkadan aldım ve artan kotları ve artan ipleri değerlendirdim. Bu şekilde şöyle çift taraflı olarak da kullanılabiliyor. Arka kısmı da bu şekilde. Tabii aynı model tek kat olarak da yapılabilir.
12. projede böyle az önceki ceketin yelek versiyonu. Bu tek katla yaptım arkadaşlar. Böyle hem artan kotları hem de artan ipleri değerlendirdim. Evet, arkası da böyle. Evet, 13. projemiz bu şal görünümlü hırka arkadaşlar. 40-42 bedene uygun bir şekilde yaptım. Kendi iplerinden bir de böyle basit bir kolye yapmıştım. Evet, bu şekilde koluna bakalım. Kol gelişi de böyle şık bir hırka çalışması oldu. Evet, bu hırkada aynı model, yalnız daha ufak 38 bedende yaptım. Aynı modelin daha küçük versiyonu oldu. Evet, bu hırkayı da arkadaşlar böyle kaftan tarzında yapmıştım. Ön kısmına böyle kalın bir bant yaparak motifleri yaparken kullandığım ipliklerle üzerine el nakışları işledim. E, Gayet sıra dışı ve hoş bir tasarım hırka oldu. Evet, şimdi giysi aksesuarlarına geldik arkadaşlar. Bu giysi aksesuarlar içinde de en çok kullandığımız böyle çantalar. Bu benim en sevdiğim çantam diyebilirim. Şöyle bakın, çok tatlı bir proje. Evet, 16. proje bu. Şöyle içinden de sürpriz bir şey çıkacak. Şöyle, evet, minik de bir cüzdanı var bu şekilde. Evet, bu şekilde bu projemizde. Evet, 17. projemizde şöyle bir kutu çanta arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu dilerseniz çanta olarak böyle kenarlarından zincir takıp askı yaparak çanta olarak, dilerseniz de böyle kalem çantası, tığ çantası, makyaj çantası gibi kullanabilirsiniz sap takmadan. Bu da bu şekilde tatlı bir çantamız. 18. sırada da böyle bir sırt çantamız var arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Oldukça sevimli, çok tatlı bir çanta oldu. İçine astar da yaptım. Böyle bir artan kotlardan ön cep yaptım. Ve tatlı bir çanta. Evet, 19. projemizde böyle bir çanta yenileme projesi arkadaşlar. Bu normal sıradan eski bir bez kumaş çantaydı. Böyle ön kısmına motifler örerek böyle sıra dışı, böyle otantik tasarım bir çanta haline dönüştürdüm ve çok severek kullanıyorum. Kenarlardan diktim bakın. Böyle dikerek monte ettim. Şu çantanın böyle şekline göre şuradaki motifleri ölçerek ona göre ördüm. Bakın şu kısımları böyle küçük ördüm filan. Şuraları ayarladım. Evet, kenarlardan dikerek ekledim. Sizler de çantalarınızı böyle bu motiflerle süsleyip yenileyebilirsiniz. 20. projemiz böyle bir postacı çanta projesi. Bunu bir bel çantası modelinden uyarlayarak yaptım böyle. Bu da çok kullanışlı bir çanta. İçi astarlı. Şöyle. Evet, tatlı bir çanta. Evet, giysi aksesuarlarına devam ediyoruz. 21. sırada bu projemiz var. Böyle bir kemer projesi. Eski bir kemerin tokasını kullanarak bu şekilde bir kemer yaptım. Ve özellikle bu çantayla takım olarak kullanmak için çok güzel, kullanışlı bir kemer oldu. Evet, 22. sırada yaka projelerimiz var arkadaşlar. Böyle minik motiflerle tatlı bir yaka ördüm. Evet, bu da diğer yakamız. Bu da çok güzel oldu.
Evet, bu da diğer bir yakamız. Bu tam hanım dilendi motifi değil ama çok seviliyor. Çok yapıldı bu yakadan. O yüzden paylaşmak istedim onu da. 23. projemiz bu terlik projesi arkadaşlar. Böyle eski bir terliği yeniledim. Çok şık, otantik tasarım. Çok güzel bir terlik haline dönüştürdüm. Ben çok severek kullanıyorum. Bu şekilde. Bu motifleri üzerine dikerek monte ettim. Böylelikle çok kolaylıkla yıkanabiliyor. Hiçbir şey olmuyor. Yapıştırmadan çok daha sağlıklı. 24. proje ayakkabı yenileme projesi. Kızımın ayakkabılarını böyle yeniledim. Motifleri üzerine göre örerek kenarlarından dikerek monte ettim. Dikirilerek yapıldığı için çok rahatlıkla yıkanıyor, rahatlıkla kullanılıyor evde ya da dışarıda. Kızım evde kullanmayı tercih ediyor ama dışarıda da rahatça kullanılabilir. Evet, 25. projemizde böyle bir çalışma. Yine hanım dilendi motifleriyle, minik motiflerle yaptığım böyle bir boyunluk, yaka, fular tarzı bir çalışma. Oldukça kullanışlı. Evet, 26. projemizde böyle bir bere ve eldiven takımı. Evet, ev aksesuarlarına geldik arkadaşlar. Böyle bir el işi sepeti yaptım. Şu şekilde bakın kenarları. Evet, bu içinin kılıfını da eski kotlardan hazırladım. Böylece hem artan ipleri değerlendirdim hem kotları değerlendirdim. Bu arada çok tatlı bir şal örüyorum. Böyle arkası yuvarlak filan. Şöyle çiçekli, böcekli motiflerle süsleyeceğim. Bir sonraki projede de bu yer alacak inşallah. Evet, bu da diğer sepetim. Böyle. Bu da aynı şekilde eski kotları değerlendirerek hazırladığım kılıf. Evet, 28. sırada böyle tepsi projelerim var arkadaşlar. Bu tepsilerden pek çoğumuzun evinde vardır. Böyle klasik, çok eski gümüş tepsiler. Onların içine böyle boyutları şeklinde bu dantel ipliklerini kullandım ben bu örnekte. Böyle örtü örerek tepsiyi daha bir böyle modern hale getirmiş oldum. Evet, bu örtü aynı zamanda evet böyle bir örtüyü biraz daha büyük boyutta yaparak böyle yemeklerde servis olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Özellikle şöyle hani bu renkli olduğu için düz renk tabaklarla filan bir tık daha büyüğünü. Bu şekilde bir çalışma yapmayı planlıyorum ben. Bakalım nasıl olacak. Bir de böyle bir tepsim var arkadaşlar. Bunda da yine aynı şekilde diğer modeldeki gibi dantel ipliklerini kullandım. Burada yalnız bu tepsi camdan oluşuyor. Şöyle iki camın arasına vidalanıyor o şey örtü. Bu tepsiyi de internetten almıştım böyle 5-6 yıl önce. Cam tepsi şeklinde aratırsanız sanırım bulabilirsiniz. Evet, 29. sırada böyle bir proje var arkadaşlar. Defter kılıfı. Bu motiflerle çok güzel oluyor. Böyle bakın. Dümdüz örüyoruz. Dümdüz bir parça örüyoruz. Sonra kenarlarından şu şekilde dikiyoruz. Bir kılıf haline geliyor. Evet, özellikle sert kapaklı defter ve kitaplar için çok uygun. Bir de böyle bir ataç yaptım. Kitap ayrıca içine keçe koydum, kumaşla kapladım etrafını. Evet, bu şekilde. Evet, 30. sırada böyle bir geri dönüşüm projesi var arkadaşlar. Kızımın küçükken kullandığı kalem kutuların üzerini böyle motiflerle kapladım. Böyle değişik böyle Barbie gibi hani karakter resimleri vardı. Onların üzerini kenarlardan dikerek
Bu şekilde. Kendisi de kumaş olduğu için rahatça dikebiliyoruz. Bu şekilde bir çalışma yaptım. Şimdi ben kullanıyorum bunları. İşte tığ kabı olarak filan. Şöyle göstereyim. Tığlarda çok olunca bayağı işe yarıyor. Şöyle kalem yerlerine tığları koyuyoruz. Şöyle bakın. Evet, bunlar da size fikir olsun. Evet, 31. sırada geri dönüşüm projeleri var arkadaşlar. Böyle cam, işte teneke kutu şöyle ya da plastik kaplara bu şekilde bu hanım dilendi motifleriyle kılıf dikerek onları daha kullanışlı, güzel bir hale getirebiliriz. Şöyle bakın, direkt üzerine geçiriyoruz. Herhangi bir yapıştırmaya, başka bir şeye ihtiyaç yok. Şöyle bir kavanoz kılıfı ördüm. Buna taban da örmedim. Şöyle koyduğumuz zaman güzel bir şekilde duruyor. Şöyle de kapak yaptım. Hem dekoratif hem kullanışlı bir geri dönüşüm oldu. Keza şöyle bakın, teneke kutular içinde aynı şekilde teneke kutunun ya da buradaki gibi plastik işte peynir kaplarının yüzeyine uyacak genişlikte örüyoruz bu kılıfları. Hiçbir yapıştırma vesaire olmadan giydiriyoruz üstüne. Kirlendiği zaman kolayca çıkarıp yıkıyoruz. Böyle tatlı bir şekilde kullanıyoruz. Bunlar işte kalemlik, kaşıklık, ne bileyim tığlık vesaire gibi. Bunlar da aynı şekilde böyle direkt kılıf olarak taban yapmaya bile gerek yok. Bu şekilde duruyor çünkü. Bu da aynı şekilde bakın. Böyle. Evet, bunlar da fikir olsun arkadaşlar. Evet, 32. sırada da böyle bir projem var. Bu da en son yayınladığım projeydi. Bu videodan bir önceki proje yapılış videosu. Evet, bu şekilde bu termos kabı, matara kabı ya da işte su şişesi, pet şişe kılıfı olarak yapılabilir böyle. Çok tatlı. Evet, 33. sırada böyle minik projeler var arkadaşlar. Şöyle minik bir bardak altlığı örmüştüm. Bu şekilde. Bu da böyle bir taş projesi yapmıştım. Birkaç video önce yer alıyor kanalımda. Minik dantel parçalarıyla böyle taşları kaplayarak çeşitli aksesuarlar yapmıştım. Onlardan birini de böyle hanım dilendi ve beğendi motifleriyle kapladım. Böyle da dekoratif olarak ya da işte kağıt ağırlığı olarak işte dikiş dikerken patron kağıdının üzerine konulabilir gibi çeşitli şekillerde kullanılabilir. Evet, bir de böyle iğnedenlik var. Normal bir kumaş, kare kumaşı kenarlardan dikip içini doldurup böyle yastık yapıp üzerine bu motifleri şöyle diktim bakın. Bunu şöyle normalde ortadan şöyle bastırarak da buraya bir düğme dikerek de şey yapabiliriz. Ben böyle düz kullanmayı tercih ediyorum. Evet, bunlar da bu şekilde. Evet, 34. projemizde böyle bir demlik kılıfı arkadaşlar. Son derece dekoratif bir şekilde kullanıyorum ben bunu mutfakta. Evet, şöyle. Normal önce şöyle tabanını örüyoruz. Taban büyüklüğünde. Sonra dümdüz bir parça örüyoruz. Tabana dikiyoruz. Şu kenarlardan da demliğimizin ölçüsünde boşluk bırakıyoruz. Bu şekilde. Evet, 35. projemde böyle bir tepsi projesi arkadaşlar. Şöyle bakın, ahşap tabandan oluşuyor. Şu şekilde. Gerçi ben bunu videonun başında da görmüşsünüzdür. Şimdilerde böyle minik yünlerimi koyuyorum. Böyle bakın, çok tatlı bir tepsi. Bunu ben böyle bir sıra yaparak tepsi olarak hazırladım.
Eğer isterseniz hani şu motiflerden 2, 3, 4 sıra yaparak sepet haline de getirebilirsiniz. Çok güzel kullanışlı bir yün sepeti olur mesela. Çok dekoratif, tatlı bir sepet ya da tepsi. Evet arkadaşlar, 36. ve son projemizde gördüğünüz gibi bu şirin şeyler var. Böyle çok tatlı çocuklarınızın oyuncaklarına rengarenk bu motiflerle giysiler örebilirsiniz. Evet, bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.